Üçüncü şule, 3 ziyası var. Birinci ziya, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın büyük bir veçh-i icazı 13. sözde beyan edilmiştir. Kardeşleri olan sair vücuh-u icaz sırasına girmek için bu makama alınmıştır. İşte Kur'an'ın her bir ayeti birer necm-i sakıp gibi icaz ve hidayet nurunu neşrile, küfür ve gaflet zulümatını dağıttığını görmek ve zevk etmek istersen, kendini Kur'an'ın nüzulünden evvel olan o asr-ı cahiliyette ve o sahra-i bedeviyette farz et ki, her şey zulmet-i cehil ve gaflet altında perde-i cumudu tabiata sarılmış olduğu bir anda, birden Kur'an'ın lisan-ı ulvisinden "Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil hakim" gibi ayetleri işit. Bak, o ölmüş veya yatmış mevcudat-ı alem sebbaha, yusebbihu sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Hem o karanlık gökyüzünde birer camit ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat tüsebbihu lehus semavatus seb'u vel ard sayhasıyla işitenin nazarında nasıl gökyüzü bir ağız, bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet nüma, birer nur-u hakikat eda ve arz bir kafa ve ber ve bahr birer lisan ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih feşan suretinde arz-ı didar eder. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla mezkür zevkin dekaikını göremezsin. Evet, o zamandan beri nurunu neşreden ve mürûr-u zamanla ulûm-u mütearife hükmüne geçen ve sair neyirat-ı İslamiye ile parlayan ve Kur'an'ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile veyahut sathi ve basit bir perde-i ülfet ile baksan, elbette her bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzeme-i icaz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin ve birçok enva icazı içinde bu nevi icazını zevk edemezsin. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en yüksek derece-i icazına bakmak istersen, şu temsil dürbünüyle bak. Şöyle ki, gayet büyük ve garip ve gayetle yayılmış acip bir ağaç farz edelim ki, o ağaç geniş bir perde-i gayb altında bir tabaka-i mesturiyet içinde saklanmıştır. Malumdur ki, bir ağacın insanın azaları gibi onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet, bir tenasüp, bir müvazenet lazımdır. Her bir cüz'ü o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır, bir suret verilir. İşte hiç görünmeyen ve hala görünmüyor o ağaca dair biri çıksa, perde üstünde onun her bir azasına mukabil bir resim çekse, bir hudut çizse, daldan meyveye, meyveden yaprağa bir tenasüple bir suret tersim etse ve birbirinden nihayet uzak, mebde ve müntehasının ortasında uzuvlarının aynı şekil ve suretini gösterecek muvafık tersimat ile doldursa, elbette şüphe kalmaz ki o ressam bütün o gaybi ağacı gayb aşina nazarıyla görür, ihata eder, sonra tasvir eder. Aynen onun gibi Kur'an-ı Mucizül Beyan dahi hakikat-ı mümkinata dair ki o hakikat dünyanın iptidasından tut ta ahiretin en nihayetine kadar uzanmış ve arştan ferşe, zerreden şemse kadar yayılmış olan şecere-i hilkatın hakikatine dair beyanat-ı Kur'aniye o kadar tenasübü muhafaza etmiş ve her bir uzva ve meyveye layık bir suret vermiştir ki, bütün muhakkikler nihayeti tahkikinde Kur'an'ın tasvirine maşallah, barekallah deyip tılsım-ı kainatı ve muamma-i hilkati keşf ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Kerim demişler. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى temsilde kusur yok. Esma ve sıfat-ı ilahiye ve şuun ve ef'al-i Rabbaniye bir şecere-i Tuğba-i Nur hükmünde temsil edilmekle
o şecere-i nuraniyenin daire-i azameti ezelden ebede uzanıp gidiyor. Hudud-u kibriyası gayrimütenahi fezai ıtlakta yayılıp ihata ediyor. Hudud-u icraatı yahulu beynel mer'i ve kalbih falikul habbi ven neva hududundan tut ta ve's-semâvâtu matdiyyâtun biyemînih halaka's-semâvâti vel-arda fî sitteti eyyâm hududuna kadar intişar etmiş, o hakikat-ı nuraniyeyi bütün dal ve budaklarıyla, gayat ve meyveleriyle o kadar tenasüple birbirine uygun, birbirine layık, birbirini kırmayacak, birbirinin hükmünü bozmayacak, birbirinden tevahhuş etmeyecek bir surette o hakaik-i esma ve sıfatı ve şuun ve ef'ali beyan eder ki, bütün ehli keşf ve hakikat ve daire-i mevlekûtta cevelan eden bütün ashab-ı irfan ve hikmet, o beyanat-ı Kur'aniyeye karşı Sübhanallah deyip, ne kadar doğru, ne kadar mutabık, ne kadar güzel, ne kadar layık diyerek tasdik ediyorlar. Mesela, bütün daire-i imkan ve daire-i vücuba bakan, hem o iki şecere-i azimenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkan-ı sittesi ve o erkanın dal ve budaklarının en ince meyve ve çiçekleri aralarında o kadar bir tenasüp gözetilerek tasvir eder ve o derece bir müvazenet suretinde tarif eder ve o mertebe bir münasebet tarzında izhar eder ki, aklı beşer idrakinden aciz ve hüsnüne karşı hayran kalır. Ve o iman dalının budağı hükmünde olan İslamiyet'in erkan-ı hamsesi aralarında ve o erkanın ta en ince teferruatı, en küçük adabı ve en uzak gayatı ve en derin hikemiyatı ve en cüz'i semeratına varıncaya kadar aralarında hüsnü tenasüp ve kemal-i münasebet ve tam bir müvazenet muhafaza ettiğine delil ise, o Kur'an-ı Câmi'in nusus ve vücuhundan ve işaret ve rumuzundan çıkan şeriat-ı kübra-i İslamiye'nin kemal-i intizamı ve müvazeneti ve hüsnü tenasübü ve resaneti, cerhedilmez bir şahid-i adil, şüphe getirmez bir bürhan-ı katıdır. Demek oluyor ki, beyanat-ı Kur'aniye, beşerin ilmi cüz'isine, bahusus bir ümminin ilmine müstenit olamaz. Belki bir ilmi muhite istinat ediyor ve cemi eşyayı birden görebilir, ezel ve ebed ortasında bütün hakaiki bir anda müşahede eder bir zatın kelamıdır. Âmennâ. İkinci ziya, hikmet-i Kur'aniyenin karşısında meydan-ı muarazaya çıkan felsefe-i beşeriyenin hikmet-i Kur'an'a karşı ne derece sukut ettiğini 12. sözde izah ve temsil ile tasvir ve sair sözlerde ispat ettiğimizden onlara havale edip şimdilik başka bir cihette küçük bir müvazene ederiz. Şöyle ki, felsefe ve hikmet-i insaniye dünyaya sabit bakar. Mevcudatın mahiyetlerinden, hasiyetlerinden tafsilen bahseder. Sanine karşı vazifelerinden bahsetse de icmalen bahseder. Adeta kainat kitabının yalnız nakış ve huruflarından bahseder. Manasına ehemmiyet vermez. Kur'an ise dünyaya geçici, seyyal, aldatıcı, seyyar, kararsız, inkılapçı olarak bakar. Mevcudatın mahiyetlerinden, suri ve maddi hasiyetlerinden icmalen bahseder. Fakat sani tarafından tavzif edilen vazaif-i ubudiyetkaranelerinden ve saniin isimlerine ne vecihle ve nasıl delalet ettikleri ve evamir-i tekviniye-i ilahiyeye karşı inkiyatlarını tafsilen zikreder. İşte felsefe-i beşeriye ile hikmet-i Kur'aniyenin şu tafsil ve icmal hususundaki farklarına bakacağız ki, mahz-ı hak ve aynı hakikat hangisidir göreceğiz. İşte nasıl elimizdeki saat sureten sabit görünüyor, fakat içindeki çarkların harekatıyla daimi içinde bir zelzele ve alet ve çarklarının ıstırapları vardır. Aynen onun gibi kudret-i ilahiyenin bir saat-ı kübrası olan şu dünya, zahiri sabitiyetiyle beraber daimi zelzele ve tagayyürde, fena ve zevalde yuvarlanıyor.
Evet, dünyaya zaman girdiği için gece ve gündüz o saat-ı kübranın saniyelerini sayan iki başlı bir mil hükmündedir. Sene, o saatin dakikalarını sayan bir ibre vaziyetindedir. Asır ise o saatin saatlerini tadat eden bir iğnedir. İşte zaman, dünyayı envac-ı zeval üstüne atar. Bütün mazi ve istikbali ademe verip, yalnız zamanı hazırı vücuda bırakır. Şimdi zamanın dünyaya verdiği şu şekil ile beraber, mekan itibariyle dahi yine dünya, zelzeleli, gayri sabit bir saat hükmündedir. Çünkü cev ve hava mekanı çabuk tagayyür ettiğinden, bir halden bir hale süraten geçtiğinden, bazı günde birkaç defa bulutlar ile dolup boşalmakla, saniye sayan milin sureti tagayyürü hükmünde bir tagayyür veriyor. Şimdi, dünya hanesinin tabanı olan mekanı arz ise, yüzü, mevt ve hayatça, nebat ve hayvanca pek çabuk tebettül ettiğinden, dakikaları sayan bir mil hükmünde, dünyanın şu ciheti geçici olduğunu gösterir. Zemin yüzü itibariyle böyle olduğu gibi, batnındaki inkılabat ve zelzelelerle ve onların neticesinde cibalin çıkmaları ve hısflar vuku bulması, saatleri sayan bir mil gibi dünyanın şu ciheti ağırca mürur edicidir, gösterir. Dünya hanesinin tavanı olan sema mekanı ise, ecramların harekatı ile, kuyruklu yıldızların zuhuru ile, küsufat ve husufatın vuku bulması ile, yıldızların sukut etmeleri gibi tagayyürat gösterir ki, semavat dahi sabit değil, ihtiyarlığa, harabiyete gidiyor. Onun tagayyüratı, haftalık saatte günleri sayan bir mil gibi çendan ağır ve geç oluyor. Fakat herhalde geçici ve zeval ve harabiyete karşı gittiğini gösterir. İşte dünya, dünya cihetiyle şu 7 rükün üzerinde bina edilmiştir. Şu rükünler daim onu sarsıyor. Fakat şu sarsılan ve hareket eden dünya, saniyine baktığı vakit, o harekat ve tagayyürat, kalemi kudretin mektubat-ı samedaniyeyi yazması için o kalemin işlemesidir. O tebeddülat-ı ahval ise esma-i ilahiyenin cilve-i şuunatını ayrı ayrı tavsifat ile gösteren, tazelenen ayneleridir. İşte dünya, dünya itibariyle hem fenaya gider, hem ölmeye koşar, hem zelzele içindedir. Hakikatte akarsu gibi rihlet ettiği halde, gaflet ile sureten incimat etmiş, fikri tabiatla kesafet ve küduret peyda edip, ahirete perde olmuştur. İşte felsefe-i sakime, tetkikat-ı felsefeyle ve hikmet-i tabiiye ile ve medeniyet-i sefihenin cazibedar lehviyatıyla, sarhoşane hevesatıyla o dünyanın hem cumudetini ziyade edip gafleti kalınlaştırmış, hem küduretle bulanmasını tazif edip saniyi ve ahireti unutturuyor. Amma Kur'an ise şu hakikattaki dünyayı dünya cihetiyle el-qari'atu mel-qari'ah İzâ vaka'atil vâki'ah ve't-tûri ve kitâbin mestûr ayatıyla pamuk gibi hallaç eder, atar. Evelem yanzurû fî melekûtis semâvâti vel ard efelem yanzurû iles-semâi fevkahum keyfe beneynâhâ evelem yerellezîne keferû enne's-semâvâti vel arda kânetâ ratkan gibi beyanatıyla o dünyaya şeffafiyet verir ve bulanmasını izale eder. Allahu nurus semâvâti vel ard ve mel hayâtud dünya illa le'ibun ve lehv gibi nurefşan neyyiratıyla camit dünyayı eritir. İze'ş-şemsü küvvirat ve ize's-semâ'un fetarat ve ize's-semâ'un şakkat وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ Mevt-alut tabirleriyle dünyanın ebediyeti mevhumesini parça parça eder. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ
Vallahu bima ta'malun basir. Ve kulil hamdülillahi seyurikum ayatihi feta'rifunaha ve ma rabbuke bighafilin amma ta'malun. Gök gürlemesi gibi sayhalarıyla tabiat fikrini tevlit eden gafleti dağıtır. İşte Kur'an'ın baştan başa kainata müteveccih olan ayatı şu esasa göre gider. Hakikati dünyayı olduğu gibi açar, gösterir. Çirkin dünyayı ne kadar çirkin olduğunu göstermekle beşerin yüzünü ondan çevirtir. Saniye bakan güzel dünyanın güzel yüzünü gösterir. Beşerin gözünü ona diktirir. Hakiki hikmeti ders verir. Kainat kitabının manalarını talim eder, hurufat ve nukuşlarına az bakar. Sarhoş felsefe gibi çirkine aşık olup, manayı unutturup, hurufatın nukuşu ile insanların vaktini malayaniyatta sarf ettirmiyor. Üçüncü ziya, ikinci ziyada hikmet-i beşeriyenin hikmet-i Kur'aniye'ye karşı sukutuna ve hikmet-i Kur'aniye'nin i'cazına işaret ettik. Şimdi şu ziyada, Kur'an'ın şakirtleri olan asfiya ve evliya ve hükemanın münevver kısmı olan hükemâ-i işrakiyyûnun hikmetleriyle Kur'an'ın hikmetine karşı derecesini gösterip, şu cihette Kur'an'ın icazına muhtasar bir işaret edeceğiz. İşte Kur'an-ı Hakîm'in ulviyetine en sadık bir delil ve hakkaniyetine en zahir bir bürhan ve icazına en kavi bir alamet şudur ki, Kur'an, bütün aksam-ı tevhidin, bütün meratibini, bütün levazımatıyla muhafaza ederek beyan edip, muvazenesini bozmamış, muhafaza etmiş. Hem bütün hakaik-i âliye-i ilahiyenin muvazenesini muhafaza etmiş. Hem bütün Esma-i Hüsna'nın iktiza ettikleri ahkamları cem etmiş. O ahkamın tenasübünü muhafaza etmiş. Hem rububiyet ve uluhiyetin şuunatını kemal-i müvazene ile cem etmiştir. İşte şu muhafaza ve müvazene ve cem bir hasiyettir. Katiyen beşerin eserinde mevcut değil ve azım-ı insaniyenin netaic-i efkarında bulunmuyor. Ne melekuta geçen evliyaların eserinde, ne umurun batınlarına geçen işrakiyyunun kitaplarında, ne alemi gayba nüfuz eden ruhanilerin marifinde hiç bulunmuyor. Güya bir taksimul amal hükmünde her bir kısmı hakikatin şecere-i uzmasından yalnız bir iki dalına yapışıyor. Yalnız onun meyvesiyle, yaprağıyla uğraşıyor. Başkasından ya haberi yok yahut bakmıyor. Evet, hakikat-ı mutlaka, mukayyet enzar ile ihata edilmez. Kur'an gibi bir nazarı külli lazım ki ihata etsin. Kur'an'dan başka, çendan Kur'an'dan da ders alıyorlar. Fakat hakikat-ı külliyenin cüz'i zihniyle yalnız bir iki tarafını tamamen görür, onunla meşgul olur, onda hapsolur. Ya ifrat veya tefrit ile hakaykın müvazenesini ihlal edip, tenasübünü izale eder. Şu hakikat, 24. sözün 2. dalında acip bir temsil ile izah edilmiştir. Şimdi de başka bir temsil ile şu meseleye işaret ederiz. Mesela, bir denizde hesapsız cevherlerin aksamı ile dolu bir definenin bulunduğunu farz edelim. Gavvas dalgıçlar o definenin cevahirini aramak için dalıyorlar. Gözleri kapalı olduğundan el yordamıyla anlarlar. Bir kısmının eline uzunca bir elmas geçer. O gavvas hükmeder ki bütün hazine uzun direk gibi elmastan ibarettir. Arkadaşlarından başka cevahiri işittiği vakit hayal eder ki o cevherler bulduğu elmasın tabileridir, fusus ve nukuşlarıdır. Bir kısmının da kürevi bir yakut eline geçer. Başkası murabba bir kehribar bulur ve hakeza her biri eliyle gördüğü cevheri o hazinenin aslı ve muzamı itikad edip işittiklerini o hazinenin zevait ve teferruatı zanneder. O vakit hakaykın müvazenesi bozulur, tenasüp de gider. Çok hakikatin rengi değişir.
Hakikatin hakiki rengini görmek için tevilata ve tekellüfata mustar kalır. Hatta bazen inkar ve tatile kadar giderler. Hükemâ-i İşrakiyyûnun kitaplarına ve sünnetin mizanı ile tartmayıp keşfiyat ve meşhudatına itimat eden, mutasavvifinin kitaplarına teemmül eden, bu hükmümüzü bila şüphe tasdik eder. Demek, hakaiki Kur'aniyenin cinsinden ve Kur'an'ın dersinden aldıkları halde, çünkü Kur'an değiller, böyle nakıs geliyor. Bahri hakaik olan Kur'an'ın ayetleri dahi, o deniz içindeki definenin bir gavvasıdır. Lakin onların gözleri açık, defineyi ihata eder. Definede ne var ne yok görür. O defineyi öyle bir tenasüp ve intizam ve insicamla tavsif eder, beyan eder ki, hakiki hüsnü cemali gösterir. Mesela, ayeti, وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ifade ettikleri azamet-i rububiyeti gördüğü gibi, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا وَكَأَيٍّ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ifade ettikleri şumul-u rahmeti görüyor, gösteriyor. Hem خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ifade ettiği vüs'at-ı hallakiyeti görüp gösterdiği gibi, خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ifade ettiği şumul-u tasarrufu ve ihata-i rububiyeti görüp gösterir. يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ifade ettiği hakikat-ı azime ile وَاَوْحَى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ ifade ettiği hakikat-ı kerimaneyi وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ifade ettiği hakikat-ı azime-i hakimaneyi, amiraneyi görür, gösterir. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمَنِ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ifade ettikleri hakikat-ı rahimane-i müdebbiraneyi وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا ifade ettiği hakikat-ı azime ile وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ifade ettiği hakikat-ı rakibaneyi هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ifade ettiği hakikat-ı muhita gibi وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ifade ettiği akrabiyeti تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً işaret ettiği hakikat-ı ulviyeyi اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ifade ettiği hakikat-ı camia gibi bütün uhrevi ve dünyevi, ilmi ve ameli erkan-ı sitti imaniyenin her birisini tafsilen ve erkan-ı hamse-i İslamiyenin her birisini kasten ve cidden ve saadet-i dâreyni temin eden bütün düsturları görür, gösterir. Müvazenesini muhafaza edip, tenasübünü idame edip, o hakaikin heyet-i mecmuasının tenasübünden hasıl olan hüsn ve cemalin menbaından Kur'an'ın bir icaz-ı manevisi neş'et eder. İşte şu sırr-ı azimdendir ki, ulema-i ilmi kelam, Kur'an'ın şakirtleri oldukları halde, bir kısmı 10'ar cilt olarak erkan-ı imaniyeye dair binler eser yazdıkları halde, Mutezile gibi aklı nakle tercih ettikleri için, Kur'an'ın 10 ayeti kadar vüzuh ile ifade ve kat'i ispat ve ciddi ikna edememişler. Adeta onlar, uzak dağların altında lağım yapıp, borularla ta alemin nihayetine kadar silsile-i esbab ile gidip,
orada silsileyi keser. Sonra ab-ı hayat hükmünde olan marifeti ilahiyeyi ve vücudu vacibül vücudu ispat ederler. Ayet-i kerime ise her birisi birer asay-ı Musa gibi her yerde suyu çıkarabilir, her şeyden bir pencere açar, Sani Zülcelal'i tanıttırır. Kur'an'ın bahrinden tereşşü eden Arabi Kadre Risalesinde vesair sözlerde şu hakikat fiilen ispat edilmiş ve göstermişiz. İşte hem şu sırdandır ki, batın-ı umura gidip, sünnet-i seniyeye ittiba etmeyerek, meşhudatına itimat ederek yarı yoldan dönen ve bir cemaatin riyasetine geçip bir fırka teşkil eden fırak-ı dâallenin bütün imamları hakaikın tenasübünü, müvazenesini muhafaza edemediğindendir ki, böyle bid'aya, dalalete düşüp bir cemaat-ı beşeriyeyi yanlış yola sevk etmişler. İşte bunların bütün aczleri ayat-ı Kur'aniyenin icazını gösterir.